Selam arkadaşlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün YouTuber olmak isteyen arkadaşlarımız için çok güzel bir video hazırlıyorum ve bu videoda sizlerle beraber YouTuber olmanın ne gibi zorlukları var? Arka planda yani izleyicilerin görmediği kısımda neler oluyor? Bunlardan bahsedeceğim. Gerçekten süper bir video sizleri bekliyor. Bu tarz daha fazla video için aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İsterseniz şimdi hemen videomuza geçelim. Genel olarak baktığımız zaman insanlarda şöyle bir algı var arkadaşlar. YouTuberların çoğunun oturdukları yerden para kazandıklarını düşünüyorlar. Ama aslında bu işin arka planında ne kadar stresli bir iş olduğunu çoğu kişi bilmiyor. Ve gerçekten bir YouTube kanalı açtığınız zaman ve düzenli olarak içerik üretme sorumluluğunu kendinize yüklediğinizde çok büyük sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz ve bu sorunlar gerçekten size çok fazla hem sağlık açısından hem maddi açıdan, manevi açıdan birçok negatif etki veriyor diyebilirim. O zaman şimdi hemen hep birlikte maddeler halinde ne gibi zorlukları var ve bu zorluklar nelerdir sizlerle beraber konuşalım. İlk olarak arkadaşlar sizin de tahmin edeceğiniz üzere devamlılığı sağlayabilmek. Yani sürekli kafanızın bir köşesinde YouTube'un olması. Bunu sadece YouTuber arkadaşlarımız anlayabilir. Çünkü biz YouTuber'lar olarak yani içerik üreticileri olarak sürekli yani 7/24 kafamızın bir köşesinde YouTube kanalımız bulunuyor arkadaşlar ve biz sürekli içerik düşünüyoruz. Çünkü bir video yüklediğiniz zaman bu iş bitmiyor. Yani bizim düzenli olarak her hafta veya her gün nasıl video atıyorsanız artık sürekli devamlılığı sağlamamız gerekiyor. Eğer sağlayamazsak da kanalımız kötü etkileniyor ve bu yüzden kanalımızın devamlılığını sağlayabilmek için kafamızın bir köşesinde sürekli YouTube oluyor ve aslında biz bunu yaparken de 7/24 çalışmış oluyoruz. Çünkü aklımızın bir köşesinde dediğim gibi içerik düşündüğümüzden dolayı 7/24 çalışıyoruz diye düşünüyorum ben. Arkadaşlar videoyu çok kısa bir süreliğine bölüyorum. Bu videomuzun sponsoru 360social.com. Bizlere destek verdiler ve ben de sizlere onların sitelerini göstermek istiyorum. Asla bot hesaplar kullanmadan tamamen organik bir şekilde sosyal medya hesaplarınızı geliştirebileceğiniz bir platform hazırlamışlar ve gerçekten çok başarılı bir site olmuş. Sitenin ana sayfası bu şekilde arkadaşlar. Giriş yaptıktan sonra karşımıza böyle bir ekran geliyor ve bizim burada görev oluşturmamız lazım. Benim şu anda hesabımda arkadaşlar 13 TL var. Peki ben bu 13 TL ile neler yapabilirim? Hemen isterseniz ona bakalım. Öncelikle burada yeni görev oluştur butonuna tıklıyorum. Bu kısımda arkadaşlar öncelikle görev linki eklemeniz lazım. Yani bu görevi yapacaklar hangi linke giderek görev yapacak? Bunu buraya girmemiz gerekiyor. Örnek veriyorum siz bir videonuzun linkini buraya girebilirsiniz. Daha sonra aşağıya gelip buradan bir kategori seçmemiz lazım arkadaşlar. Ben YouTube'u seçiyorum. Daha sonra aşağıya gelip hizmeti seçmemiz lazım arkadaşlar. Arkadaşlar size tavsiyem abone ve takipçi hizmetlerini kullanmamanız. Çünkü onların tam olarak bir garantisi olmuyor. Ama sizlere tavsiyem izlenme gibi hizmetleri kullanabilirsiniz. Çünkü bunları kullanıcılar daha sonradan iptal edemezler. Örnek veriyorum burada bir tane hizmet var arkadaşlar. 1 dakika izle ve yorum yap diye. Buna hemen tıklıyorum ve bu görevi yapacak olan kişiler bizim YouTube'daki videomuzun linkine gidip 1 dakika izleyip yorum yapacaklar. Aşağıya gelip servis açıklaması girmemiz lazım. Hemen şuradaki kutucuğa tıkladığınızda bu servis açıklamasını hemen buraya koyuyor arkadaşlar. Burada kullanıcının yapması gereken her şey yazıyor. Yukarı gelip sağ tarafı doldurmam lazım. Bu görevi kaç kişinin yapmasını istiyorsanız onu yazıyorsunuz arkadaşlar. Ben örnek veriyorum 20 kişi yapsın diyorum. 20 kişi için toplam ücret 6 TL çıktı. Bu ayarları yaptıktan sonra kaydet butonuna bastığımda işlemim başlıyor ve bu arada bakiye yüklerken promosyon kodu kısmına Kerim 10 yazdığınızda %10 bonus bakiye eklenecek. Açıklama kısmında sitenin bağlantısı bulunuyor. Şimdi videoya devam edebiliriz. İkinci maddemizde arkadaşlar tabii ki bunu da tahmin edebilirsiniz. Gelecek kırıcı eleştirilere açık olmak. Gerçekten bu belki de YouTuber olmanın en zor taraflarından biri arkadaşlar. Eğer kamera karşısında aynı benim gibi videolar çekiyorsanız, kendinizi gösteriyorsanız YouTube kanalınızda mutlaka ama mutlaka yorumlarda veya kitlenizde sizden hoşlanmayan veya sadece yorum olsun diye yorum atan, saçmalayan birçok insan göreceksiniz. Bu genellikle YouTuber'ların aslında moralini bozan bir şey arkadaşlar. Yani kötü yorumlar gördüğümüzde tabii ki aslında herkesin morali bozuluyor ama bir zaman sonra yani bir seviyeye geldikten sonra mesela ben onu artık attım üstümden. Artık kötü bir yorum geldiği zaman çok fazla takmıyorum. Ama ilk başlarda yani YouTube'a ilk başladığınız zamanlarda size gelecek kötü yorumlar gerçekten sizi kötü anlamda etkileyebiliyor arkadaşlar. Hem ruh sağlığı, motivasyonunuz vesaire gerçekten kötü etkileniyor diyebilirim. Burası herkese açık bir platform olduğundan dolayı gelen geçen bir şeyler yazabiliyor ve biz bunları engelleyemiyoruz tabii ki arkadaşlar. Mutlaka 100 kişiden
5-6 tanesi böyle şeyler yapabiliyor. O yüzden ikinci maddemiz de böyleydi arkadaşlar. Yani kırıcı eleştirilere veya kötü yorumlara açık olmamız gerekiyor. Ve bunlara hazırlıklı olmamız gerekiyor. YouTuber'ların en çok zorlandığı kısımlardan biri de bence buydu. Üçüncü olarak arkadaşlar madde 3'e geldiğimizde de videolarda söylediğimiz her lafın, anlattığımız her şeyin, söylediğimiz her kelimenin topluluğa uygun olması lazım. Biz yanlışlıkla bir şey söylersek, bir kişiye, bir kuruluşa, bir dine, dile, ırka yanlışlıkla bile olsa kötü bir şey söylersek insanlar tarafından çok kötü eleştirilere maruz kalabiliyoruz. Bu yüzden bizim ağzımızdan çıkan her kelimenin aslında izleyen kişiler için uygun olması gerekiyor. Bu arada küfür gibi şeylerden bahsetmiyorum arkadaşlar. Yani bu zamanlarda bir İngilizce kelimeyi bile yanlış telaffuz etseniz yorumlarda birçok kişi saçma sapan şeyler yazıyor. Anlatmak istediğim şey bu. Dördüncü olarak belki de en önemli maddelerimizden bir tanesi yeniliklere açık olmak ve yeni platformlara ayak uydurabilmek. Bu gerçekten son zamanlarda en önem verdiğim şeylerden bir tanesi arkadaşlar. YouTuber olmanın yine en zor kısımlarından bir tanesi bu. Eğer sadece YouTube'da değil de başka platformlarda da içerik üretiyorsanız bunun devamlılığını sağlamanız gerekiyor ve ayak uydurabilmeniz gerekiyor. Mesela hatırlıyorsanız TikTok ilk çıktığı zamanlarda çoğu kişi ön yargıyla yaklaşmıştı ama daha sonradan birçok kişi şu anda TikTok'ta içerik üretiyor ve orada da kitle toplamaya çalışıyorlar. Mesela bunu yapmamamız gerekiyordu. Aslında yeniliklere açık olup insanların çok sevdiği platformlarda da içerik üretmemiz bence gerekiyor. Veya Instagram'da mesela Reels diye bir özellik geldi ve bu özelliğe video yüklememiz gerekiyor. Yani bunu yapmak zorundayız. Eğer daha fazla kitleye, daha fazla insana ulaşmak istiyorsak bunu yapmamız gerekiyor ve bu şeyler, bu yenilikler insanı bir zaman sonra arkadaşlar gerçekten çok sıkıyor diyebilirim. Çünkü her gün bir yenilik geliyor, her gün bir güncelleme geliyor. İnsanlar artık YouTube, TikTok, Instagram gibi birçok platformda içerik üretmeye çalışıyorlar ve bunun gerçekten çok zamanımızı aldığını söyleyebilirim. Beşinci olan da arkadaşlar belki birazcık komik gelecek ama eğer YouTube'da tanındıysanız, yani belli bir abone sayısına artık ulaştıysanız biliyorsunuz ki insanlar artık sizi dışarıda da tanıyorlar. Yani dışarıda bir yere gittiğinizde veya bir kafede oturduğunuzda insanlar sizi tanıyabiliyorlar. Bu belki de çoğu kişiye güzel bir şey gibi geliyor olabilir. Tadında olduğu sürece gayet güzel bir şey ama benim de başıma geldiği için söylemek istiyorum arkadaşlar. Dışarıda tanınmanın kötü yanları da var arkadaşlar ve onlardan biri de tabii ki bazı kişiler tarafından rahatsız edilmek. Kendi başıma geldiği için anlatmak istiyorum. Mesela bundan yaklaşık bir yıl önce arkadaşlar ben dışarıda bir arkadaşımla beraber yürüyordum ve uzaktan bir çocuğun benim fotoğrafımı çektiğini gördüm arkadaşlar. Tamam, belki en başta böyle düşünüldüğünde masum bir olaymış gibi karşımıza geliyor ama arkadaşlar aslında böyle bir şeyi ben de dahil birçok insan istemez. Çünkü bu tamamıyla bence rahatsız edilmek gibi bir şey. Ben o an belki de daha farklı bir şey de yapıyor olabilirdim. Veya buna benzer çok fazla olay geldi başıma arkadaşlar. Yani mesela bir yerde yemek yerken de uzaktan rahatsız edildiğimi hatırlıyorum. Ya bunun gibi şeyler bence pek de hoş şeyler değil. O yüzden aslında dışarıda tanınmanın da bu tarz kötü yanları olabiliyor arkadaşlar. Ama onun dışında insanların gelip benimle tanışması, fotoğraf çekilmesi gerçekten çok güzel bir his. Ama dediğim gibi bunun gibi kötü yanları da olabiliyor. Evet, geldik son maddemize. Son maddemizde arkadaşlar yani YouTuber'ların çok zorlandığı ve bayağı bir zamanlarını aldığını düşündüğüm bir maddeye geldik. O da tabii ki son zamanlarda artık herkesin bu dilinden düşmeyen vergi muhabbeti. Yani çok komik rakamlar kazanan YouTuber'lar bile artık şirket açıp vergisini vermek zorunda olduğundan dolayı bu da bizim zorlandığımız kısımlardan bir tanesi arkadaşlar. Çünkü artık YouTube kanalı açtıysanız bir dükkan açmış gibi oluyorsunuz. Ve bildiğiniz devlet size ticari bir işletme gözüyle bakıyor. Ama aslında yaptığımız iş, yeni başlayan YouTuber'lar adına konuşuyorum, bilgisayarın başında videolar yapmak ve harçlığımızı çıkarmak. Yeni başlayanlar için aslında YouTube böyle bir yer ama bunların devlet gözünde ticari bir işletme olarak gözükmesi bana birazcık saçma geliyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi şu an zorlandığımız noktalardan bir tanesi de bu. Her ay işte fatura kesmek, o bu şu şirket işleriyle ilgilenmek, para göndermek, para almak vesaire, bunlar da zamanımızın bir kısmını alıyor diyebilirim. Evet, bugünkü videomuz da bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.